Tanrı olmak kolay iş değil. Hele de ailen bir reality show kıvamında sürekli birbirinin arkasından iş çevirmiyorsa. Bugün seni tridentli, dramatik, sinirli ama bir o kadar da trajik bir karakterle tanıştıracağım. Adı mı? Adı Poseidon. Denizlerin tanrısı, depremlerin efendisi, atların mucidi ve mitolojik terapistlerin en çok mesai yaptığı adam. Poseidon'un hikayesi bir doğum değil, bir yutulmayla başlar. Annesi Rhea, babası Kronos'un çocuklarını yemekten hoşlandığını fark ettiğinde 6. çocuğu Zeus'u doğurmuş ve onu bir şekilde kurtarmaya karar vermiş. Ama daha önce doğan Poseidon, Kronos'un aperatifi olmuş bile. Kronos'un midesi biraz farklı çalışıyor tabi. Bu çocukları sindirmiyor, ruhlarıyla birlikte içine hapsediyor. Mitolojik bir mide, sonsuz bir saklama alanı. Bazı anlatımlara göre Rhea, Poseidon'u da kurtarır. Ama bunu kimseye söylemez. Onu bir grup deniz perisinin yanına, Ege'nin kıyısına saklar. Yani Poseidon'un çocukluğu gizli ve deniz temalı. Sanki tanrısal bir Aquaman origin story gibi. Zeus sonunda büyür. Kronos'un sindirim sistemine format atar ve kardeşlerini kusturur. Poseidon ve diğer tanrılar serbest kalır. Sonra da birlikte Titanlara karşı savaş açarlar. Bu savaşın adı Titanomachia. Tanrılar cephesinde genç, sinirli bir Poseidon, devasa Titanlara karşı mızrağını sallıyor. Poseidon'un savaştaki rolü az bilinir ama oldukça özeldir. Denizi öfkeyle karıştırır, dalgalarla devleri boğar. İlk depremini de burada yaratır. Yani sadece güç değil, sinirle çalışan bir tanrı portresi çizer. Titanomachia'da ilk kez öfkemi kontrol edemiyorum diyerek terapiye yönlendirilecek bir karakter olduğunun sinyalini verir. Ama tanrılar terapiye gitmez. Gökleri, yeraltını ve denizleri paylaşırlar. Savaş sonrası kura çekilir. Zeus göğü alır, yani patron odasını. Hades yeraltını alır, depresif kardeş. Poseidon'a ise denizler kalır. Poseidon o an yüzünü biraz buruşturur. Çünkü o tahtı istemektedir. Yani Poseidon kronolojik olarak ilk ortanca çocuk sendromunun tanrısıdır. Sürekli sevgisizlikten, ilgisizlikten şikayet eder. Ne zaman biri Zeus'a iltifat etse Poseidon 3 dişli mızrağını yere vurur. Ve o anda bir deprem yaratır. Poseidon denizleri alır ama bu ona yetmez. Karaya da gözünü dikmiştir. En bilinen rekabeti de Athena ile yaşar. İkisi de Atika bölgesinin tanrısı olmak isterler. Poseidon 3 dişli mızrağını yere saplar. Yerden tuzlu suyu fışkırtır. Athena ise zeytin ağacını yaratır. Ve halk bir karar verir. Zeytin hem yemeklik hem yakıtlıktır. Poseidon'un suyu ise içilmez. Yani kazanan açık ara Athena'dır. Poseidon'un tepkisi mi? Bu şehirde ne medeniyet kalacak ne zeytin deyip bu bölgeye bir lanet yağdırır. Poseidon'un kendini ifade ediş biçimi mızrak yere, yer sarsılır, ben kimseye kendimi anlatamıyorum ve derin bir iç çekiş. Poseidon Demeter'e aşıktır. Ama Demeter peşinden koşan bu deniz tanrısından kaçmak için kendini bir kısrağa dönüştürür. Peki Poseidon ne yapar? O da kendini bir ata dönüştürür. Mitoloji böyle bir yer işte. Bu aşk kovalamacı sırasında Poseidon fark etmeden ilk atı yaratmış olur. Yani modern hipodromların atası bir nevi burada canlandırılmış olur. Bir aşk kovalaması sonucu bir hipodrom ortaya çıkar. O günden sonra Poseidon atların tanrısı olarak da anılır. Poseidon'un en karanlık anı ise Medusa ile yaşanır. Medusa o zamanlar güzeller güzeli bir rahibedir. Athena'nın tapınağında yaşar. Poseidon onu görür, arzular ve onunla zorla birlikte olur. Bu olay Athena'nın kutsal mekanında gerçekleştiği için Athena, Poseidon'u cezalandırmak yerine Medusa'yı bir canavara dönüştürür. Saçları yılana, bakışları ise taşa döner. Poseidon'un arzusu bir kadının lanetine, bir tanrıçanın kıskançlığı kadının mahvolmasına dönüşür. Ve bir mit erkek şiddetinin üstü kapatılmış bir simgesi olur. Sarsıcıdır ve maalesef günümüzde de hala çok tanıdıktır. Bir gün Troya kralı Laomedon, Poseidon ve Apollo'yu çağırır. Gelin,
Şehir surlarını inşa edin ve tanrılar işe koyulur. Surlar tamamlanır ama kral ödemeyi yapmaz. Poseidon ne yapar? Denizi açar, Troya'ya dev bir deniz canavarı gönderir. Maaşımı vermezsen canavarı yollarım politikasını başlatır. Poseidon mitolojideki ilk işçi sendikasını kuran tanrı bile olabilir. Poseidon'un aile albümü de oldukça geniştir. Eşi Amfirite'dir. Ama evlilik tanrı katında pek de sadakatle işlemez. Poseidon'un çocuklarındaki yelpaze de geniştir. Örneğin Triton, kabuklu borazan çalan bir tanrıdır. Denizlerin DJ'i diyebiliriz. Polyphemus, Odysseus'un gemi tayfasını yiyen tek gözlü dev. Tabi sonra Odysseus tarafından öldürülecek ve Poseidon'un Odysseus'a karşı başlattığı büyük lanetler silsilesi de gelecektir. Ancak o daha sonraki bir videonun konusu. Rhodos, Theseus ve Orion. Her biri farklı hikayelerin içine dalan diğer çocuklar. Ancak bu videonun konusu değiller. Poseidon'un çocukluğu genelde ya dev, ya canavar ya da bir şekilde trajik. Genetik mi desem yoksa ortamdan mı, bu pek bilinmez. Bir de tabi Atlantis var. Atlantis, Platon'un yazdığı en gizemli yerlerden biridir. Söylenceye göre Atlantis'i Poseidon yaratmıştır. İnsanlara düzenli, erdemli bir hayat kurmuş ama bu erdemli hayatın içinde insanlar zamanla yozlaşmışlardır. Bu yozlaşma karşısında Poseidon çok fazla öfkelenmiş ve yarattığı en büyük depremi yaratarak Atlantis kıtasını sulara gömmüştür. Bir tanrının bile yarattığı şeye tahammülü yoksa o zaman biz sıradan fanilere ne diyelim? Poseidon'un öyküsü uzar gider. Günümüz kültüründe Poseidon hala tridentiyle her yerde varlığını sürdürmeye devam eder. Örneğin Maserati logosu Trident'ten esinlenmiştir. Percy Jackson'ın serisinde Poseidon cool bir baba tanrıdır. Disney'in Kral Triton'u Poseidon'un hafifletilmiş, aile dostu versiyonudur. Deniz kızları, deniz canavarları karikatürler. Poseidon her yerde dalga dalga geçiyor, gözüküyor ve hep bir gölgesiyle birlikte aramızda. Hatta DC'nin Aquaman karakteri bile Poseidon'un bir yansımasıdır. Poseidon bir tanrıdan çok bir duygu haritasıdır. Öfke, arzu, kıskançlık, intikam hepsiyle şekillenir ve onun hikayesi bize tanrısal gücün bile insan doğasından ne kadar kaçamadığını anlatır. Poseidon'un dalgaları sadece denizleri değil, insanın içini de sarsar. Çünkü bazen en büyük fırtına yüzeyin değil, derinliğin altındadır. Poseidon'un hikayesini beğendiysen kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki mitolojik terapide belki de Athena'nın, Afrodit'in, Hephaistos'un hikayesine dalarız. Ya da Athena'nın zekasına kafa tutarız. Şimdilik tridentinizi sıkı tutun. Çünkü denizler durulmaz. Ne demiş şair? Deniz çeker, dünya tutar.